Selamlar. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Neredeyiz? Bu sefer Madrid'deyiz. Evet, ben bir iş gezisi için Madrid'e geldim. Ve maalesef bu yüzden tek başımayım. Hazal'ın kursları ve bir takım işleri olduğu için, edit işleri, bana katılamadı bu seyahatte. Tek başıma bir haftadır buradayım. Zaten gelmeden önce araştırmamı çok güzel yapmıştım. Nereler gezilir, nerelere gidilir, nerelerde yemek yenir, ne yapılır, ne edilir, hepsine hakimdim. Şimdi bugün boş günüm ve size bu gezdiğim, gördüğüm ve sizin de mutlaka buraya gelince yapmanız gereken şeylerin hepsini önümüzdeki 2 gün, 3 gün boyunca anlatıyor olacağım. 2-3 gün boyunca geziyor olacağız. Ve ilk durak olarak tabii ki de bu kocaman Avrupa'nın en büyük saraylarından biri olan Royal Sarayı'na geldik. Buraya gelmeden önce Get Your Guide'a bakıyordum. Neler yapılıyor, neler ediliyor, hangi turlar satılıyor. Buradaki turları 30 euro civarına falan satıyorlar, İngilizce olanları. Ama kendi sitesinden eğer erkenden girerseniz İngilizce turları 20 euroya bulabiliyorsunuz. Ben o şekilde bir rehberli tur aldım burada. 10.45'te başlayacak turuma maalesef 3-4 dakika geç kaldım trafikten dolayı. Ve bir sonraki tura dahil olacağım. Ama kocaman bir saray olduğu için böyle 45 dakika, 1 saat geçirmek çok kolay. Hemen burada çok güzel bir ordu müzesi var. Ordu Müzesi'nin içinde de ama bildiğimiz klasik değil, yani eski dönemlerden şövalyeler var, atları nasıl zırhlandırdıkları, kendilerinin nasıl giyindiği, kullandıkları ekipmanlar, isimlerini bilmediğim bir sürü şey var içeride. Fotoğraf ve video çekmek yasak. Ama tabii ki de ben sizin için bunu yaptım. Böyle 3-5 bir şey çektim ordu kısmından. Bayağı ilginç aslında, bayağı güzel yapmışlar. Burayı kesinlikle tavsiye ederim o yüzden. Eğer rehberli tur almak istemezseniz de sanırım 13 euro civarında falan bir bilet ücreti vardı. Saray kısmını bilmiyorum ama orada kısmı şimdiden çok ilginç, çok acayip geldi bana. Beğendim. Saray kısmını da birazdan gezeceğim. Gezerken size de gösteriyor olurum. Evet, gezimiz bitti. İçeride giriş kısımlarını falan çekebiliyorsunuz. Çok güzel. Ama giriş kısımlarından sonra çekim yapmanın yasak olduğu yerler var. Ve her odaya bir güvenlik koymuşlar. Çok sert bir şekilde uyarıyorlar. Hatta birisini müzeden çıkarırlarken gördüm fotoğraf çektikleri için. Bayağı korktum. Zaten üniversite zamanında da okul zamanında da kopya çekemezdim korkudan. Hep böyle elim falan titrerdi. Yasa dışı ilk odayı bir çektim. Böyle bir elim titremeye başladı gene adrenalinden. Daha sonra devam etmedim. Gördüklerimden sonra birazcık korktum. Hazal olsa kesin çekerdi ya. Siz böyle titriyor musunuz kopya çekerken falan? Ben bayağı bir süre sonra adrenalinden titremeye başlıyorum ve kopya çekemiyorum. Neyse, sırayı görüyorsunuz. Eğer internetten bilet almazsanız bu sırayı beklemek zorundasınız. Sabah erken saatlerde o kadar da kalabalık değil aslında. Yani ya erkenden açılır açılmaz gelin ya da öğlene kalacaksanız muhakkak bilet alın bence. Tura gelecek olursak, eğer gezdiğiniz yeri anlamayı seviyorsanız, orada neler yaşanmış, işte resimdeki kim, bu heykel nereden gelmiş, bu vazonun olayı ne, bunları merak ediyorsanız tur kesinlikle çok faydalı. Turu deneyebilirsiniz. Ama hani ben gezeyim, göreyim, gördüklerim bana yeter, çevirebildiğim kadar İspanyolcamdan çeviririm diyorsanız da normal bilet alabilirsiniz. Ama bence kesinlikle gelin ve ziyaret edin. Zaten sanırım Avrupa'nın mı, dünyanın mı, orasını tam kaçırdım ama en büyük 3. sarayı falan. İçeride 3000'den fazla oda var. Tabii biz sadece ana yerleri gezdik. Şimdi sizi buranın önünde çok güzel bir park var. Oraya götürüyorum. Orada böyle çok güzel şarkılar söylüyorlar, müzik yapıyorlar ve yemyeşil bir park. Orada oturup böyle bir sandviçinizi yiyebilirsiniz, kahvaltınızı yapabilirsiniz, kahvenizi içebilirsiniz. Şimdi size orayı göstereceğim. Evet, arkamda hala sarayı görüyorsunuz bu arada. Bir 5-6 dakikadır yürüyorum çıktığımdan beri ama sarayın cephelerinden kurtulamıyorum. 4 tarafı da böyle kocaman devasa bir saray. Bu arada buranın arka tarafı da komple yeşillik. Madrid Avrupa'da kişi başına en çok yeşil alan düşen şehirlerden birisi. Zaten şehrin etrafında görüyorsunuz. Her yer orman resmen. Şehrin içinde tabii parklar vesaire var ama o kadar yeşillikli değil. Etrafı muazzam. Doğası falan çok güzel diyorlar. İnsanlar bayağı yürüyüşlere, koşu yapmaya vesaire oraya gidiyormuş. Yerellerle konuştuğumda da çok gittiklerini söylediler. Şimdi size dediğim o parka geldim. Ama tabii hava yağmurlu olduğu için güneşli olduğu zamanki kadar neşeli, enerjik durmuyor. Ama burada size çok ilginç bir bilgi vereceğim yine. Şimdi burada çok fazla tabii her yerde olduğu gibi atlı heykeller var ve atların üzerinde tabii ki o dönemin kralları, savaşçıları vesaire var. Bu heykellerin atlarının 2 ayağı da havada tasvir edildiyse bu heykeldeki kişinin savaş sırasında direkt savaş meydanında öldüğünü gösteriyormuş. Eğer bu atlardan birinin eğer sağ ayağı
havadaysa savaşta aldığı bir yara yüzünden, bir savaş yarası yüzünden öldüğünü temsil ediyormuş. Eğer sol ayağı havadaysa atın, bu da o zamanın kralının bir hastalıktan, bir olaydan, savaşla alakası olmayan bir durumdan dolayı öldüğünü gösteriyormuş. Ve son olarak eğer iki ayağı da yerdeyse huzur içinde, eceli geldiği için öldüğü anlamına geliyormuş. Yani burada gördüğünüz heykellerde böyle bir durum var. Şu an arkamda görmüş olduğunuz heykel, o heykeli yaptıran kral kendisi ölmeden önce heykelini görmek istemiş. Babasının heykelini çok beğeniyormuş ve kendi heykelinin de bir an önce yapılmasını istemiş ve bu heykeli ölmeden önce görmek istemiş. Ve tabii ki de iki ayağı havada bir şekilde resmetmiş. Ama savaş meydanında falan ölmemiş. Böyle bir istisnası var. Ama diğer heykeller için bu söylediğim kural geçerli. Gördüğünüzde artık nasıl öldüklerini anlayabilirsiniz çok daha rahat. Burada böyle değişik turlar da yapıyorlar. Bisiklet turları da var. Böyle tuktuklarla da gezebiliyorsunuz. Eğer tur yapmak istiyorsanız burada yine çok fazla opsiyon var. Tabii rehberliği yürüyerek yapabileceğiniz turlar da var. Ortalama 2-2,5 saat sürüyor. Bu arada ben müzeyi söylemeyi unuttum. Sarayı gezmesi yaklaşık ne kadar sürdü? Saat 1. 1,5 saat falan. 1,5 saat rehber anlatıyor. Her odaya oda dolaşıyorsunuz. Aklınızda olsun. Şimdi buranın en büyük meydanlarından birine gidiyoruz. Çok güzel bir meydan. Etrafında da çok güzel yemek yerleri ve oturmalık yerler de var. Onlar tabii başka bir videoda olacak. Ama şimdi size o kocaman meydanı göstereyim. Çok da ilginç bir tarihi var oranın da yine. Farklı, saçma bir hikayesi var. Birazdan anlatırım. Şu arkamda görmüş olduğunuz yer 14. yüzyılda yapılmış. Daha sonrasında şu karşıdaki yer 15. yüzyılda yapılmış ve son olarak şu gördüğünüz yer 16. yüzyılda yapılmış. Yani burada 300 yıllık bir kültür birikimi var. Her binanın bir yüzü o yüzyılda yapılmış. Neden bu şekilde olmuş bilmiyorum, bir fikrim yok. Ama ilginç olan şeylerden birisi, eskiden insanlar zengin olmadığı için sadece tek katlı evler yapabiliyorlarmış. Daha sonrasında zengin olanlar 2 katlı yapabiliyormuş. Bu görmüş olduğunuz yerler aslında zenginler için. Ve bir aile varmış, o kadar zenginmiş ki bu görmüş olduğunuz kuleyi inşa etmiş. O dönem için tabii ki bu bayağı yüksek bir yapı, 3-4 katlı ve zamanının gökdeleni olarak geçiyor. Hatta buraya Avrupa'nın en eski gökdeleni falan diyorlar. Nasıl zenginse aile artık burada 4-5 katlı yer dikmiş ve çalışanlarıyla, kendileriyle falan yaşamışlar burada. Şu anda üniversite kampüsü olarak kullanılıyor. Bayağı ilginç bir meydan yani. 300 yıllık bir birikim var burada. Size de göstermek istedim burayı. Şimdi adım adım büyük meydana doğru yürüyoruz. Evet, şimdi bizi bu geçit Alice Harikalar Diyarı'na çıkaracak. Buradan geçince yine çok ilginç, yine çok farklı bir meydana çıkıyoruz. Buranın en büyük meydanlarından birisi burası. Neyse çıkayım, çıkınca anlatırım. Çok merdiven var, çok. Evet, böyle kocaman bir meydan, ışıl 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 değil. Güneş olunca aklım gitti birden. Kocaman bir meydan, çok güzel hava çok güzel, güneş vuruyor, çok kalabalık. Ve etrafta çok güzel restoranlar var. Sokak lezzetleri videomda denediğim hatta kalamar sandviç hemen bu yan sokakta. O videomu da izlemediyseniz mutlaka izleyin. Sandviçinizi alıp buraya gelip güneş altında oturarak bu güzel meydanda yiyebilirsiniz. Buranın hikayesi de çok ilginç. Buraya tek katlı ahşap yerler yapıyorlar komple yine aynı şekilde. Ve fırınları buraya koyuyorlar. Böyle buraya geldiğinizde mis gibi ekmek kokuyor, hamur işi kokuyor. Çok güzel bir ortam, hayal edin. Ama tabii ki fırın olunca ne oluyor? Ateş. Ahşap, ateş çok iyi bir ikili değil. Ve tahmin edeceğiniz üzere burası ufacık bir kıvılcımla alev alıyor ve kül oluyor. Daha sonrasında bu meydanı tekrardan yapmaya karar veriyorlar ve bu sefer ne kullanıyorlar malzeme olarak dersiniz? Aynen öyle. Yine ahşap. Tekrar ahşaptan buraya bir meydan inşa ediyorlar ve tahmin edeceğiniz üzere tekrar yanıyor. Daha sonrasında tekrar burayı renove etmek için geliyorlar ve bu sefer hangi malzemeyi kullanıyorlar sizce? Videoyu durdurup yorumlara yazabilirsiniz. Evet, yine ahşap kullanıyorlar. Üçüncü kez de ahşap kullanıyorlar ve yine burası üçüncü defa baştan sona yanıyor. Ancak daha sonrasında anlıyorlar ki ahşap burası için çok uygun değil ve bu materyalleri kullanmaya başlıyorlar. Bravo! Wow! Sıcacık bir meydan. Vallahi benim çok hoşuma gidiyor. Akşamları burada çok güzel kafeler de var ama tabii birazcık turistik olduğu için fiyatlar pahalı.
siz benim gittiğim yerlere gidin. Buralara gelmeyin. Ama sandviç kalamar için mutlaka buraya gelin. Hatta birazcık spoiler olsun isterseniz size ucundan biraz göstereyim o mekanı. Hemen yan sokaklardan girdiğinizde şurada görmüş olduğunuz sıra sandviççinin sırası. Bu arada burası yine bir başka Madrid'in merkezine, en büyük meydan olan Sol Meydanı'na çok yakın. Hemen birkaç dakikalık yürüme mesafesinde oraya ulaşabilirsiniz. Ben şimdi ya yemek yiyeceğim ya da bir sonraki gezi yerime gideceğim. Ona da şimdi bir telefonuma bakıp karar vermem lazım. Madrid'in sokaklarında yürüyorum formalarla. Saat ilerledikçe sokaklar daha da canlanmaya başladı tabii. Ben bu arada buraya Mart ayında geldim. Mart'ın ilk haftasındayız. Bugün günlerden cuma. Ama cuma olmasına rağmen her taraf cıvıl cıvıl ya. Bir sürü insan var. Hafta içi de yani bu şehir hiç uyumuyor gibi. Sürekli bir kalabalık var, sürekli bir karmaşa var. Ve hoşuma gidiyor yani Lüksemburg'dan sonra, o sakinlikten sonra burası cennet gibi geliyor insana. Şimdi ana meydana çıkıyorum. Bu sokak üzerinde bir sürü restoranlar var, dükkanlar var, alışveriş yapabileceğiniz yerler var. Hediyelik eşyalar için de çok güzel yerler var. Bayağı ciddi alışveriş yapmak istiyorsanız buranın bir sokağı var. Hazal buraya yazar. O bölge buranın alışveriş bölgesi aslında. En güzel mağazalar, en güzel kıyafetler vesaire oradan bulabilirsiniz diyorlar. İspanyol arkadaşlarımdan öyle öğrendim en azından. Buralarsa daha turistik, işte magnetti, kar küresiydi, terlikti, ne bileyim böyle daha turistik şeyleri alabilirsiniz. Güvenlik konusunda da içiniz rahat olsun. Burada asla öyle büyük olaylar falan olmuyormuş. Sebebini zaten gezmeye başladıkça anlıyorsunuz. Aslında her yerde bir polis arabası, bir güvenlik, bir şey var. Burası bayağı güvenli diyorlar. Su konusunda her yerde çeşmeler var şehrin dört bir yanında. Su için para vermenize gerek yok. Çeşmeden sular içiliyor ve tadı da gayet güzel. Burası bayağı yaşanılabilir bir yer aslında. Havası çoğunlukla güzel. Ben böyle bir iki kere yağmurlu güne uyandım ama genelde hemen sonrasında güneş açıyor. Böyle çok güzel bir havada dolaşabiliyorsunuz. Havası da şahane buranın. İnsanları zaten inanılmaz yardımsever, inanılmaz iyiler. Ne sorsanız anında yardımcı olmaya çalışıyorlar, konuşuyorlar, ediyorlar. Hemen muhabbete giriyorlar falan. Şahane bir ülke burası. Şimdi en büyük meydana geldik. Bernal Sol Meydanı. Bu meydanda Madrid'in simgesi olan ayı ve ayının kiler yediği bir ağaç var. O ağaç bir şekilde buranın simgesi olmuş. Roma döneminde buraya yerleşmeye geldiklerinde tabii ki de tamamen ormanlarla kaplıymış ve çokça ayı var. Daha sonrasında buraya bir ticaret yolu inşa etmek istemişler. Full orman olduğu ve tehlikeli olduğu için yerleşmeyi göze alamamışlar. Biz buraya bir yol inşa edelim demişler. Ama yolda da yine ayılardan dolayı falan tehlikeli oluyormuş. Bir şekilde ayı ve şeyler yedi o ağaç Madrid'in sembolü oluvermiş bu şekilde. Ayıların hikayesi oraya kadar dayanıyor yani anlayacağınız. Şimdi asıl kocaman bir parka gidiyoruz. Buranın merkezinde sandala binebileceğiniz, eşinizle dostunuzla gidip güzel vakit geçirebileceğiniz bir mekan, bir park. Oraya doğru yürüyorum. Orayı da size göstereceğim ve sonrasında da Flamenco'ya gideceğiz. Saat 6'ya yaklaşıyor. Çok vaktimiz kalmadı. Yol üzerinde de Metropolitan binası, işte güzel bir iki müze vesaire var. Ama Metropolitan binası restorasyonda. O yüzden dışarıdan hiçbir şey gözükmüyor. Müzeleri de yarın gezmeyi planlıyorum. Yarın Picasso'nun ve Salvador Dali'nin en ünlü eserlerinin olduğu bir müzeye gideceğim sabahtan. O da çok heyecan verici. O yüzden izlemeye devam edin. Yağmur başladı. Gelen herkes şok. Yani bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bence kesinlikle bununla alakalı ama kanıtlayamam. Sabah 9'dan itibaren hava durumundan dolayı parkı kapatmışlar. Meteorolojinin tavsiyesi üzerine. Ama bir halt olmadı ki ya. Sadece biraz yağmur yağdı yani. Biz bunu Lüksemburg'da kulağımıza damlatıyoruz. İlginç, kapatmışlar tüm parkı ve gezemiyoruz. Maalesef size gösteremeyeceğim sanırım. Tüh, çok yazık. Kocaman bir parktı. Çok güzel, yemyeşil. Ortasında kocaman bir göl var. Çok güzel bir yapı manzarası var. O gölün üzerinde de böyle sevdiceğinizle sandala binip romantik vakit geçirebiliyorsunuz. Öyle güzel bir yerde ama artık bir şey yok. Kapatmışlar. Şimdi çok güzel bir dans ve müzik gösterisine gidiyoruz.
Evet, şimdi flamenko'dan çıktım. Aslında buralara özgü bir dans değil ama yine de sanatçılar çok iyiydi yani. Bir saat 10 dakika falan sürüyor totalde. Ben bayağı beğendim, bayağı etkilendim. Çok güzeldi yani. Değişik bir deneyim oldu. Kesinlikle size de tavsiye ediyorum. Normalde bu dans yaklaşık 35-40 euro civarında. Ama ben Get Your Guide'ı takip ediyordum. Belli olur olmaz buraya geleceğim. Hemen oradan aldım ve indirim vardı. Şansıma 25 euroya koltuk bulabildim. Siz de mutlaka buralara bakın. Çok daha uygun biletler bulabilirsiniz. Aklınızda olsun, kesinlikle yapın. The next day. Herkese yeni bir günden selam. Merhaba. Merhaba. Bugün hava yine gördüğünüz üzere bulutlu, yağmurlu. Ama dün de böyleydi. Moral bozmak yok, sonradan açıyor. Güllük güneşlik olabiliyor. Bu sabah burayı açmışlar ama sarı alarm koymuşlar yine. Hava kötü, ağaçların altında durmayın falan demişler. Ama ben sırf size gösterebilmek adına bir kez daha buraya geldim. Helal olsun sana. Üstüne düşeni yaptın. Helal olsun. Burası böyle kocaman bir alan. Paten kayanlar var, koşanlar var, spor yapanlar var, yoga yapanlar var. Az önce de gül bahçesinden geçtim. Orası yazın rengarenk. Hazal şuraya bir fotoğrafını koysun gül bahçesinin. Ama şu an tabii ki kışta olduğumuz için böyle bir durum söz konusu değil. Buradaki o en büyük göle gidiyorum. İşte bu size dün anlattığım romantik bir şekilde sandala binebildiğiniz yere gidiyorum. Size orayı göstereceğim. Sonunda söyleye söyleye bitiremediğim şu göle ulaştık. Ama bugün tabii hava muhalefetinden dolayı sanırım böyle teknelere izin vermemişler. Şu an hiç tekne yok. Ama tahminim şuradan bir yerden alıyorsunuz. Tahmin etmeye çok gerek yok gerçi de. Şurada tekneler var, görüyorsunuz. Bunları işte burada böyle kullanıyorsunuz. Kürekleriyle çeke çeke takılıyorsunuz. Çok güzel yani, rengi falan çok hoş buranın. Hava güzel olduğunda falan da böyle bir ufak bir pikniğimsi bir şeyler yapılabilir. Bayağı güzel, çok tatlı bir yer. Burayı çok sevdim. Hem böyle şehirden kaçıp biraz dinlenmek için de çok güzel. Gelip burada sandviçinizi yersiniz, kahvenizi içersiniz, kafeler falan da var. Çok keyifli bir yer burası. Çok beğendim. Böyle yerler her yere lazım ya. Türkiye'nin en büyük eksiği böyle yerlerin olmaması. Olanları da mahvediyorlar tabii zamanla. Maalesef bizde böyle şeyler bir tık eksik kalıyor. Avrupa'da bu işleri çok güzel başarıyorlar. Park yapma işini. Bu da onlardan birisi. Evet, şimdi parktan çıktım. Parktan çıktığınızda TAG'ın sağ tarafından ikinci çıkıştan çıkarsanız dümdüz gittiğinizde Arkeoloji Müzesi'ne ulaşıyorsunuz. Mutlaka okuyanlar vardır. İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır kitabını yıllar önce okuduğumda dünyanın dört bir yanından gidilmesi gereken müzeleri söylüyordu. Ben de zamanında bu müzelerin hepsini not almıştım. Madrid'de de İlber Ortaylı'nın mutlaka gidin görün dediği 3 tane müze var. Kraliçe Sofya'nın müzesi, Picasso'nun meşhur Guernica'sının olduğu ve diğer eserlerinin olduğu müze, Arkeoloji Müzesi ve adını söyleyemeyeceğim bir diğer müze daha. Bu üç müzeden 2 tanesini en az bugün ziyaret etmek istiyorum. Bu arada burada müzeler akşam 7 ile 9 arasında, sanırım Avrupa Birliği'nde yaşıyorsanız ücretsiz. Pazar günleri de öğlen 10 ile 12.30 arasında ücretsiz. Müzeden müzeye saatler değişebiliyor. Girip sitelerinden bakabilirsiniz. Ama yine de bilet almak isterseniz farklı saatler için 13 euro civarında falan biletler. Sitelerine girip mutlaka kontrol edin. Bu ücretsiz bilet olayı sadece Avrupa vatandaşlarına göre de olmayabilir. Onu da öğrenince size tekrar söylerim. Onun haricinde ulaşım hakkında hiç konuşmadık. Burada ulaşım aslında şehir merkezinde kalıyorsanız maksimum yarım saat yürürsünüz. Toplu ulaşım 1,5 euro falan bilet başına. Ben daha çok Uber'i tercih ettim. Uber de çünkü burada çok uygun. Yani 10 dakikalık bir yere 10 euro civarında falan ödüyorsunuz. Ulaşım hakkında da bilginiz olsun. Müzeye geldik. Arkeoloji Müzesi'ne. Karşıda duruyor şöyle kocaman güzel bir müze. Ya bu müzeye gelerek çok doğru bir karar vermişim. Hem parka çok yakında hem de dediğim gibi İlber Ortaylı'nın dahi gidip görün dediği bir müzeydi. Biletler konusunda da çok uygun. Şaşırdım yani, 3 euro kişi başı. Eğer öğrenciyseniz falan 1,5 euro. Ben bir bilet istedim. Bana ücretsiz dedi. Sanırım bu saatler ücretsiz saatlerine denk geliyor. Sesli rehber almak istedim. Onun için de 2 euro ödüyorsunuz ve çok ilginç. Daha önceki müzeler, hiçbir müzede böyle bir sistem vermemişler. Şöyle bir tablet veriyorlar. Bu tablete kulaklık bağlı. Boynumda görmüş olduğunuz ve burada turlar var. Buradan istediğiniz bir turu seçiyorsunuz ve o rehberi takip ediyorsunuz. Bum bum çıkı bum bum çıkı bum 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 çıkı bum bum çıkı bum. Evet, şimdi müzeden çıktım. Belim ağrıyor. Belim çatlayacak ağrıdan. Bayağı bir yürüdüm. İçerisi çok büyük. Aslında klasik bir arkeoloji müzesi yani. Böyle bayağı farklı değişik eserler de vardı içerisinde. Eğer vaktiniz varsa mutlaka gelin, görün burayı.
kocaman yani. 3 katlı ve her katında bir bölüm var. Neolitik çağdan orta çağ, modern çağa kadar envai çeşit eser var. Bayağı geniş bir koleksiyon var içeride. Dolaş dolaş bitmez. Yani o adam akıllı her şeyi dinlemeye kalkarsanız bütün bir gününüzü alır. Uygulamadaki o rehber de çok yararlı gelmedi bana. Karmaşık, nerede olduğunuzu anlamıyorsunuz, nereye gideceğinizi anlamıyorsunuz. Siz böyle alın rehberi, istediğiniz şeyleri dinleye dinleye gezin. Benim yaklaşık bir 2-2,5 saatimi aldı. Aklınızda olsun. Şimdi Picasso ile devam edeceğiz. Takipte kalın. Evet, an itibariyle saatlerimiz tam 9'u 5 geçiyor ve Sofya Müzesi'nden çıktım. Saat 7'de demiştim size, 7 ile 9 arasında ücretsiz diye. Çok sıra olacağını düşünüyordum ve 6'yı çeyrek geçe falan gittim oraya. Sıra yine oluşmaya başlamıştı ama gene o kadar çok değildi. Saat 7'ye doğru sıra böyle tüm meydanı dolanıyordu. Yani aklınızda olsun, eğer siz de ücretsiz saatlerde gitmek istiyorsanız muhakkak bir en az yarım saat önceden gidin. Müze 4 katlı ve 4 katı da gezmesi gerçekten çok uzun vakit alıyor. Yani 2 saatte ancak koştur koştur gezersiniz. İşte Guernica'da güzel bir vakit ayırırsınız. Salvador Dali'nin bir sürü eseri var. Erken dönem eserleri var. Sürrealizmden etkilendiği eserler var. Kübizm çalışma denemeleri var. Picasso keza aynı şekilde. Picasso'nun bir sürü eseri var içeride. Yalnız şöyle bir durum var. Benim geldiğim dönemde grev vardı. Kapıda zaten bayağı gürültülü bir kalabalık vardı. Bir takım işçi işten atılmış. Yıllardır çalışan insanlar. Onların hakları için grev yapıyorlardı. O yüzden içeride sesli rehber ve bilgilendirme kitapçığı yoktu. Eğer siz geldiğinizde de yine böyle bir durum olursa boşuna endişelenmeyin. Google'ın AI'ı var. Sponsor değil ama çok işe yarıyor. Yani yazdığınızda gayet güzel size eseri açıklıyor. Onun haricinde içeride konuşulacak çok eser var ama konuştuğumda çok insanlar sevmiyor. Eğlenceli değil. Ama belki Guernica'dan 2 kelam edebilirim. Picasso'nun başyapıtlarından birisi. Nazilerin İspanya'nın kuzeyindeki Guernica kasabasını bombalaması sonrasında Paris'te bu eseri yapmaya başlıyor. Ve tam olarak 35 günde bu devasa eseri bitiriyor. Aslında çok ilginç. O dönemde İspanya'da sağ rüzgarlar esiyor ve inanılmaz acımasızca bir iç çatışma dönüyor. İnsanların üzerine inanılmaz acımasızca bombalar yağdırıyorlar. İspanya'nın o dönemki lideri Nazilerin bombasını bu kasabada denemesine izin veriyor. Tabii herkesi şok ediyor. İnanılmaz bir insanlık dramı ve Picasso'nun en büyük kübizm eserlerinden biri olan Guernica ortaya çıkıyor. Tabii bu eser oldukça sembolik, bir sürü sembol var, ne bileyim. Bağıran attan boğaya kadar. Mesela boğa faşizmi simgeliyor. Çığlık atan kadın kederi ve üzüntüyü ifade ediyor gibi bir sürü anlam içeren bir içerik aslında. Bunun gibi bir sürü başka eseri daha var böyle üzerine konuşulabilecek ama ben bu videoda onları yapmayacağım. Dediğim gibi Salvador Dali'nin de çok eseri var ve güzel haber, Avrupa vatandaşı vesaire olmanıza gerek yok buraya ücretsiz girmek için. Kimsenin kimlik falan sorduğu da yok. Bayağı saat 7 ile 9 arasında çoğu müzeye ücretsiz bir şekilde girebiliyorsun. Hafta sonları da dahil bu arada ama pazar günü saatler değişiyor. Bu muazzam başyapıtla birlikte bu videonun da sonuna gelmiş olayım. Ben birazcık daha dolaşacağım, bir şeyler yiyeceğim. Onlar bir sonraki videom, bir önceki videomda olacak zaten. Ama bu videonun sonuna geldik. Beni bu yalnız yolculuğumda, solo travel hayatımda desteklediğiniz için teşekkür ederim. Siz bir şey yapmasanız da böyle kameraya konuşmak insanı birazcık daha mutlu, birazcık daha yalnız değilmiş gibi hissettiriyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve daha fazla böyle video görmek istiyorsanız bir şeyler yapın, bizi bilgilendirin. Bizi biraz motive edebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.